Bir deniz yolunun bir yakasını kontrol eden bir ülke düşünelim. Bu yolun devamında dünyanın en eski boğaz kanallarından biri var. Burası dünya enerji tedarik zincirinde büyük bir rol oynar. Çünkü Suudi Arabistan, Yemen, Sudan, Eritre ve Cibuti gibi Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin enerji kaynaklarına ve pazarlarına erişimlerini sağlıyor. Petrolün yaklaşık %8'i bu nokta üzerinden taşınıyor. Cibuti, Eritre ve Yemen'in bu boğaza kıyıları var. Ayrıca Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlıyor. Kıyısı olan ülkelerin birinde İsrail'in istihbarat üssü de bulunuyor. Orta Doğu'da denge terazisinin ve iyi ilişkilerin oldukça kaygan bir zeminde ilerlediği tarihin yok sayılamayan gerçeklerinin başında geliyor. Yemen'de uzun yıllardır devam eden kriz, Orta Doğu bölgesindeki ekonomik ve politik odaklı sorunları gün yüzüne çıkarıyor. Bu içeriğimizde sizlerle İsrail-Hamas krizine Yemen perspektifinden bakacağız. Başlamadan önce sizlerden bir ricamız var. Bu süreçte tüm ekip arkadaşlarımızla beraber sizlere en iyi bilgiyi aktarmak için çok çalışıyoruz. Sizden GZT'ye abone olmanızı istiyoruz. Ben Sinan Bakioğlu, hazırsanız başlayalım. Yemen'deki politik ve askeri durumu değerlendirerek başlayalım. Ülkede 3 taraf mevcut. Birinci taraf Husiler, diğeri Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi Yemen'deki güç sahipleri. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği hükümet güçleri arasında 8 yıldır devam eden bir çatışma süreci var. Eylül 2014'te başkent Sana, Husilerin kontrolü altına girdi ve Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon karşı operasyon başlattı. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yapılan diplomatik girişimler sorunun çözülmesi için bir sonuç vermedi. 2022 yılının 2 Nisan-2 Ekim tarihleri arasında 6 aylık bir ateşkes süreci vardı. Ancak bu durumda genel sonucu değiştirmedi. Çatışmalar yeniden başladı. Petrol ve doğal gaz kaynakları açısından zengin olan Ma'rib kenti, savaşın ana merkezlerinin başında geliyor. Ayrıca Ma'rib, Yemen'in tamamı için elektrik dağıtım noktalarından bir tanesi. Sana'nın 173 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'nin raporuna göre Ma'rib'de 1 milyondan fazla iç savaş kaynaklı göçmen mevcut. Yemen'deki insani krizi Suudi Arabistan ve İran'ın Arap Yarımadası'ndaki güç mücadelesi olarak özetlememiz mümkün. Taraflar uluslararası ilişkilerdeki yeni realist perspektifi uyguluyor. Yani devletler yönetim şekillerine bağlı kalmadan güç unsurlarını kullanarak kendi varlığını devam ettirebiliyor. Bu yaklaşımı küredeki anarşist eğilim olarak algılayabiliriz. Çünkü uluslararası arenada kesin ve otoritesi sorgulanamaz konumda bir unsur yoktur. Ek olarak Hudeyde kentinin de savaşın lojistiği ve malzeme tedariki konusunda önemi var. Buradaki liman sayesinde Husiler kullandıkları ekipmanları temin edebiliyor. Hudeyde'nin bazı bölgeleri hükümetin denetiminde olsa bile liman sektörü ve şehir merkezi Husilerin kontrolünde. Ancak Yemen'in güney kıyıları koalisyon ve merkezi hükümet kontrolünde. Bu konudaki bilgimizi arttırmak için Doktor Ali Semin'e sordum. Ali Hoca, Suudi Arabistan ve Yemen'in uzun zamandır savaş halinde olduğunu ve Husilerin Aramco'ya ait petrol tesislerini defalarca vurduğunu paylaştı. Üretimin zaman zaman durdurulmak zorunda kalındığı anların olduğunu ekledi. Bu dönemlerde günlük 5,5 milyon varillik Suud petrol üretiminin dünyaya arz edilemediğini söyledi. Babül Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'nın önemlerine dikkat çekti. Çünkü küresel petrol ticaretinin %40'ı bu noktalardan geçiyor. Yemen'deki iç savaş süreci 11 Şubat 2011'de başkent Sana'da halkın sokağa çıkıp reform talep etmesiyle başladı. Dönemin Cumhurbaşkanı Salih'e devlet başkanlığında yer alan camide bir saldırı düzenlendi. Körfez İşbirliği Konseyi'nin hazırladığı Yemen Barış Planı anlaşmasını onaylayarak görevi yardımcısı Hadi'ye devretti. Yeni yönetim için hükümet ve muhalefetten oluşan bir kabine kurulmuştu. Ancak bu çatışmaların artmasına engel olamadı. 2014'e kadar inişli çıkışlı süreçte devam eden Yemen krizi, Husi lideri Abdülmelik el-Husi'nin sivil itaatsizlik eylemleri çağrılarından sonra daha farklı bir noktaya evrilmeye başladı. Göstericiler hükümete ait noktaları ele geçirmeye başladı. 22 Ocak 2015'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Başbakanlık binası kıskaca alındı. Husilerin gittikçe güç kazanması ve ülke yönetiminde söz sahibi olmaya başlamasıyla güneyinde kontrolsüz bir yapının olmasını istemeyen Suudi Arabistan, diğer devletlerle diplomasi trafiğine başladı. Ancak bu süreçte başarılı olmadığı için Suudi Arabistan yönetimi Yemen'e yönelik hava operasyonlarına başladı. Zafer Fırtınası operasyonunu bu konuda örnek olarak gösterebiliriz. Bahreyn, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Fas, Mısır,
Pakistan ve Sudan doğrudan katkı sağlamıştı. Bu sebepten dolayı Husiler belirttiğim ülkeleri düşman olarak görür ve saldırılarını da onlara yönelik olarak geliştirmeyi isteyecektir. Pakistan'ın ilk etapta koalisyona dahil olması bölgenin mezhepsel olarak ikiye ayrılması ihtimalini doğurmuştu. Dönemin İran Dışişleri Bakanı Zarif, 2015'te Pakistan'a hızlı bir ziyaret yaptı. Görüşmelerin sonunda Pakistan Meclisi bu konu hakkında tarafsız kalınacağına dair bir karar çıkartmıştı. Ali Hoca, Gazze şeridindeki saldırıların devamı hakkında bölgesel olarak İran'ın etkisi olduğunu düşünüyor. İran'ın İsrail'le doğrudan çatışmaya girmeden vekalet savaşı yürütmeyi tercih ettiğini ifade etti. İran'ın Suriye İç Savaşı'nda Esad'a verdiği desteği biliyoruz. Devrim Muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı Kasım Süleymani de Orta Doğu'daki Sünni yoğun nüfuslu bölgelerde görüntü veriyordu. Süleymani 3 Ocak 2020'de bir ABD Reaper atışıyla öldürüldü. Ancak onun Orta Doğu'da İran milislerine verdiği desteğin son durumunun ne olduğunu bizlere zaman gösterecek. Gazze şeridi ve Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinde gıyabi kılınan cenaze namazındaki izdihamlar bölgedeki nüfuslar açısından Süleymani'nin önemini gösteriyor. Ayrıca Ali Hoca, Irak, Suriye ve Lübnan'daki milisleri de harekete geçirmek için çabaların olduğunu paylaştı. Ancak Husilerin doğrudan İsrail topraklarını vurabilecek kapasitelerinin pek olamayacağını, fırlatılan bazı füzelerin Akabe'ye ulaşmadan Kızıldeniz üzerinde İsrail ve Suudi hava savunma bataryaları tarafından durdurulduğunu söyledi. Eski ABD Başkanı Trump, görevi Biden'a devretmeden sadece bir hafta önce Husileri terör örgütü listesine almıştı. Ancak Biden göreve gelir gelmez Husileri bu listeden çıkarttı. Çünkü Yemen krizinin diyalog ve diplomasi yöntemiyle çözülmesini istiyorlar. Görüşmemizde Ali Hoca bu konuların altını çizdi ve Husiler hedefimiz İsrail der ancak diğer 3 ülkeyi yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Bahreyn'i vurabilir, bunları ilerleyen dönemde göreceğiz diyerek sözlerini noktaladı. İsrail'in Eritre'de bulunan askeri üslerinden bahsetmemiz gerekiyor. Bu üs noktası deniz seviyesinden yaklaşık olarak 3000 metre yükseklikte kuruldu. Enba Soire Dağı'nın zirvesinde yer alıyor. Soire Dağı 3018 metre yüksekliğiyle Eritre'nin en yüksek dağıdır. Bu üssün amacı Kızıldeniz'i gözetlemek ve Babül-Mendeb Boğazı'nı ve bölgedeki deniz trafiğini kontrol etmektir. Ayrıca Kızıldeniz'de yer alan Dahlak Takım Adaları'ndaki limanda da istihbarat dinleme istasyonu bulunduruyor. Bu üssün önemini editör notundaki denizcilik yorumumla daha iyi anlayacağız. Bu üsler sayesinde İsrail stratejik olarak Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e bakan kıyılarını takip etme imkanına sahip. Aksa Tufanı operasyonları sonrasında bir grup Eritrelilerin üsse baskın yapıp İsrailli bir subayı öldürdüğü de basına yansımıştı. 22 Ekim'de Başbakan Abdülaziz bin Haptur, Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesi halinde İsrail gemilerinin Kızıldeniz'de vurulacağını söylemişti. Bu bağlamda editör yorumuyla devam edelim. Ben Husilerin doğrudan İsrail'e vurabileceğini düşünmüyorum. Münferit saldırılar gerçekleşebilir. Ancak bu İsrail'e beklendiği gibi büyük bir zarar vermeyebilir. Fakat İsrail'in halihazırda Güney Lübnan, Batı Şeria ve Gazze şeridine konuşlandırdığı ordusunun bir de Eylat civarına yönlendirilmesi demek, ordunun kapasitesinin gevşemesi ve dağıtılması anlamına geliyor. Bu sebepten ötürü İsrail Kurmay Heyeti'nin siyasi otoriteye Husiler konusunda diyalog sürecini devam ettirmelerini ve buradan bir tehdit olmaması için çabalayacaklarını düşünüyorum. Eylat'ın İsrail'in Kızıldeniz'e ve oradan Hint Okyanusu'na açıldığı önemli bir kapı olduğunu unutmamalıyız. Ek olarak Babül-Mendeb civarındaki korsanlık faaliyetlerinin İsrail bandıralı veya İsrail teslimat noktalı gemilere yönelik yeni faaliyetlere girip girmeyeceğini dikkatle takip etmeliyiz. Bu noktada yer alan her gemi ya yüksek bedelle en iyi koruma hizmetini almak için girişimde bulunur ya da korsan şeflerine haraç ödeyerek gemilerinin seyri seferini garanti altına alır. Bu rotadaki gemilerin sigorta bedelleri de dünyanın değişik yerlerindeki gemilere göre oldukça yüksek olur. Sürecin İsrail ticaretine yönelmesi halinde çok daha farklı ihtimal ve senaryoları konuşmamız mümkün. Yemen'deki sürecin İsrail'e dezavantaj getireceği anlaşılıyor. Çünkü devlet mekanizmasının yeni bir odak noktası da burası olabilir. Hamas'ın Aksa Tufanı öncesi talimlerinin de Yemen'de gerçekleştirildiği ihtimalini unutmamalıyız. Çünkü İran'ın güvenlik bürokrasisinden resmi olarak ayrılan kişilerin sahadan kolay kolay ayrılmadığını biliyoruz. Yani bu isimler üniformalarını çıkarsa bile saha görevlerinden ayrılmıyor. Husilerin son teknolojik kapasitelere ve düzenli ordu gücüne sahip olmadığı da unutulmamalı. Ancak gayri nizami harpte ordu gücüyle beraber operasyon kabiliyeti de önemli unsurların başında geliyor. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Taraflar uluslararası ilişkilerdeki yeni realist perspektifi uyguluyor. Yani devletler yönetim şekillerine bağlı kalmadan güç unsurlarını kullanarak kendi varlığını devam ettirebiliyor.